Evet, selamlar arkadaşlar. Bugün sizin için Manor Lords'ta çok güzel bir köy kurdum. Bu köyde, yani köyde belli bir aşamaya getirdim ki bunun üstünden size genel oyunla ilgili bütün mekanikleri anlatayım elimden geldiğince, dilim döndüğünce. Gayet güzel bir şekilde ekonomiden, kaynaklardan, haritadan, biraz ordudan, binaların seviyelerinden, binalar ne iş yapar, endüstriyel araçlar ne işe yarar. Bunların hepsine tek tek bakacağız ince ince. Tabii ki böyle bir videoyu ilk kez çekiyorum. İlk kez böyle bir rehber videosu çekiyorum. Ee, Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Abone olursunuz, yorum yaparsınız, beğenirsiniz. Her türlü destek benim için makbuldür. Ve şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Evet, şimdi başlayalım. Arkadaşlar, Manor Lords bir aslında simülasyon oyunu diyebilirim. Yani bir köy yönetiyoruz burada. Şimdi oyunun neresinden başlayalım? Evet, önce yollardan başlayalım. Yollar. Şu aşağıda gördüğünüz menüde oyunla ilgili yapabileceğiniz her şey bu menüde. Ee, Önce aşağıdaki önce yukarıyı anlatayım. Yukarısı daha temiz olur. Evet, yukarıda şu iki bölüm bizim atanmış ve atanmamış ailelerimizi gösteriyor. Bizim köyümüzde başlangıç seviyesinde belli bir aile oluyor. Bu aileleri belli işlere atıyoruz. Eğer bir işe atanmışsa aile başka işlerle meşgul olamıyor. Atanmamışsa başka işlerde de meşgul olabiliyor. Burada bunun atanıp atanmadığına durumunu görebiliyoruz. Hemen bir yanında toplamda bu köy şu anda ne kadar aileyi destekliyor. Bakın, kişi değil bunlar, bir aile. 4 kişilik, 3 kişilik, 5 kişilik gibi düşünün. Tabi oyun içinde hepsi 3 kişilik olarak gözüküyor. Ondan dolayı burada da yaşam alanlarını görüyoruz. Yani köyümüz şu an ne kadar destekliyor. Bakın, benim toplamda 43 ailem var ama 44'ü destekliyorum. Daha sonrasında burada toplam nüfusumuzu görebiliyoruz. Nüfus artışı yok, memnuniyet düşük diyor. Daha sonrasında memnuniyetimiz düşmüş. Ben tabii oyunda bazı şeyler yaptım. Ondan dolayı memnuniyetim düştü. Örnek veriyorum. Neler oyundaki memnuniyeti düşürür? Ee, Defnedilmemiş cesetler, gördüğünüz gibi. Vergilendirme. Oyunda memnuniyeti düşüren şeyler bunlar, en çok düşüren. Halkı mutsuz edebilecek ama gerçek hayatta gerçekten halk neden mutsuz olursa aynı sebeplerden mutsuz oluyorlar. Çok da uzatmak istemiyorum. Memnuniyet, hani basit bir mantığı var aslında. Burada toplum düzeni var. Toplum düzeninde eğer bir idari yapınız varsa toplum düzeniniz bozulmuyor. İdari yapınız yoksa zamanla toplum düzeninin düzeni aşağı doğru gitmeye başlıyor. Yani suç işlenme oranları artıyor. Hiç suç işletmedim şu ana kadar oyunda. O sebeple bununla ilgili bir bilgim yok. Bölgesel zenginlik dediği halkın cebinde olan halkın parası. Olay tamamıyla bu. Bölgesel zenginlik halkın parası. Burada bizim hayvanlarımız var. Burada da erzakların tükenmesine kalan süreyi gösteriyor bize. Erzaklardan kastı, oyunda iki tip erzak var. Birincisi yiyecek erzağı, ikincisi de yakacak erzağı. Yakacak erzağını da evler kullanıyor, yiyecek erzağını da evler kullanıyor. Daha sonra bu tarafa geçiyorum. Bu tarafta bizim yapı malzemelerimiz, inşaat malzemelerimiz, yakacağımız, mahsullerimiz, üretim malzemeleri, temel ürünler ve ordu için gerekli olan ürünler var. Gerekli olan malzemeler var diyelim. Evet, üst taraftaki menü bu şekilde. Şuradan yerleşkenize tıkladığınız zaman yerleşkenizin bir geliştirme ağacı var. Bu geliştirme ağacını daha detaylı siz incelersiniz. Zaten açıklamalarıyla her şey yazıyor. Yönelmek istediğiniz yöne göre buradan ticaret tarafına yönelebilirsiniz. Buradan zırh üretimi, kömür yapım tarafına yönelebilirsiniz. Buradan yiyecek, bal gibi konulara yönelip buradan da yine yiyecek ve tarla gibi konulara yönelebilirsiniz. Kanunlar, oyun şu an Early Access'te olduğu için kanunlarda herhangi bir kullanılabilir bir şey yok. Bu menü de bu şekilde. Hemen hızlıca aşağıya geçiyorum. Evet, alt menü daha kritik kısım. Alt menüde yollarımız var arkadaşlar. Bununla istediğiniz bölgeye istediğiniz şekilde yol çizebilirsiniz. Oyun bununla herhangi bir sınır koymamış, ücret de almıyor. Yani yollar ücretsiz. Daha sonra geliyorum karmaşık olan kısma, inşaat. Evet, inşaatta toplama, madencilik, lojistik gibi alanlarımız var. Hepsini sıra sıra gezeceğim zaten. Tomruk kampı, burada kereste üretimi yapıyoruz. Tomruk kampını gelip burada bir yere kurduğunuz takdirde, kurduktan sonra şunu unutmayın arkadaşlar. Bu Tomruk kampına bir aile atamanız gerekiyor. Bakın şu an burası 3'te 3. Mesela size başka bir yer göstereyim. Burada bir aile atanmış, 2 aile atanabiliyor maksimum, bir atanmış. Burada 3 atanabiliyormuş. Ben 3'ünü de atamışım ki daha hızlı toplasınlar. Bunlar gidip sizin için ağaç topluyorlar. Evet, ilerliyorum. Oduncu kulübesi. Bu arada bu ağacı ne için kullanıyorsunuz? Bir, keresteyle ev yapmak için. İkincisi de keresteyi kalasa dönüştürmek için. Kalasla başka şeyler yapabiliyorsunuz. Ya oyun içi bir ana kaynak topluyorsunuz. Topladığınız kaynağı isterseniz daha sonra işleyip farklı kaynaklara da çevirebiliyorsunuz. O da size farklı alanlarda avantaj sağlıyor. Devam ediyorum. Burada bir oduncu kulübesi var. Dikkat edin, bu kereste üretiyor. Yani keresteyi biz alıp kullanıyoruz ya da işleyip kalas olarak devam ediyoruz. Burası da yakacak odun üretiyor bize. Oduncu kulübesi. Hemen şurada örneğini göstereyim. Şurası bir oduncu kulübesi arkadaşlar. Yine buraya da fulllemişim. Buradakiler de gidip bu bölgede ağaçları kesip yakacak olarak tutuyorlar. Yakacağımız da burada. Dikkatinizi çekiyorum tekrar. Daha sonra hızarhanemiz var. Hızarhane de demin anlattığım gibi keresteyi kalasa dönüştürmek için kullanılıyor.
Keresteyi kalasa dönüştürerek de farklı yerlerde kullanıyorsun. Onlara da geleceğiz. Evet, ormancı kulübesi henüz çok kullanma fırsatı, yani kullandım aslında, çok detaylı incelemedim. Ormancı kulübesinin mantığı basit. Bunu buraya dikiyorsunuz. Sonuçta bu ağaçlar unlimited değil. Bitiyorlar bir yerden sonra. Onların bitmemesi için onlar yeniden ekim yapıyorlar. Buraya atadığınız aileler. Daha sonra kömür fırını var. Kömür fırını da aynı mantıkta bir ham maddeyi ne diyor? Yakacak odunu 2 adet kömüre çevirir diyor. Kömür de doğal olarak tüketimi daha uzun sürüyor. Daha uzun süre dayanıyor size. Veya satışını yapabiliyorsunuz. Ticarete de geleceğiz. Avcı kampı. Avcı kampını kurduğunuz yerde hayvanlara yakın bir bölgede gidip hayvan topluyorlar. Sizin için et ve post topluyorlar. Burası toplayıcı kulübesi. Hemen şuraya inşa etmişim. Toplayıcı kulübesi de buraya gidip meyveleri topluyorlar. Arı kovanı. Arı kovanını henüz geliştirmedim. Bu arı kovanında bal üretiyormuş. Oyunda şununla ilgili size bir bilgi vermem gerekiyor. Herhangi bir binada tıkladığınızda genel kısımda deposunu ve atanmış aileyi görürsünüz. Halk kısmına geldiğinizde bu aile şu an anlık olarak ne yapıyor bunu görüntülersiniz. İsterseniz ailenin çalışma alanını gösterebilirsiniz ki burası, biliyoruz zaten. Ya da ailenin evi nerede? Buna da bakabilirsiniz. Ailenin evi buradaymış. Burada eğer ailenin evini bulmakta zorlanıyorsunuz böyle tıkladığınızda, ki zoomluyormuş. Okey. Zoomlamıyorsa siz zoomlayın, öyle tıklayın diyecektim. Ve kişileri tek tek tıklayıp şu an ne yapıyorlar bunu da görebiliyoruz. Daha sonra halk sekmesi bu şekilde. Gelişmiş kısmında bazı yapıların çalışma alanları belirlenebiliyor. Şu an sınırsız çalışma alanı seçili. Yani bu Tomruk kampı kereste toplamak için her yere gidebilir. Bir sınırı yok. Fakat ben gelip buna gelişmişten çalışma alanı sınırla dersem, bu sadece bu alandaki ağaçları kes. Bu alanları kes diyerek içeride bir yapı da, yani içeride bir şehir yönetim yapısı da kurabilirim. Yani derim ki ben bu tarafları ağacına kesmek istiyorum. Buralara ev kuracağım. Buradaki ağaçlar kalsın deyip yönlendirebilirsiniz. Bu alanı da CTRL'ye basılı tutup scroll'unuzla büyütüp küçültebilirsiniz. Burayı da tamamladık. Pardon. Daha sonrasında hayvanlar var. Hayvanlar çoğu da boş olabiliyor fakat bazı yapılara hayvan atayabiliyorsunuz. Bu yapının işleyişini hızlandırmak için. Devam ediyorum. Toplama kısmı bu şekilde. Madenciliğe gelelim. Evet, madencilik oyundaki kritik konulardan biri. Basit bir konu aslında, zor değil. Taş ustası kampı. Taş ustası kampıyla doğal taş rezervlerini topluyoruz. Tabi oyuna başladığınızda şunu da yapmanız lazım arkadaşlar. Ben hani buna çok girmedim. İlk kez dediğim gibi böyle video çekiyorum. O yüzden ufak sıra karışıklıkları olabilir. Aslında oyuna başladığınızda şunu yapmanız lazım. Oyun bu haritadan ibaret. Bu haritada herhangi bir bölgeye sizi random oyun atıyor. Hiç ortaya attığını görmedim. Ortaya da atıyor olabilir belki. Atıldığınız bölgede hemen geleceksiniz. Şöyle. Evet, elimizde ne kaynak varmış diye bakacaksınız. Şimdi örnek veriyorum. Diyelim ki bu bölgeye atandınız. Bu bölgede kaynakların hiçbiri tükenmedi. O yüzden buradan anlatıyorum. Meyve rezerviniz var. Hayvan rezerviniz var. Kil var. Taş var ve demir var. Şimdi bunların üstünden kaynakları toplayarak köyü güçlendireceğiz. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şöyle bir konu var. Her bölgede bazı rezervler zengin rezerv olarak tutuluyor. Bakın, meyve rezervi 64, meyve rezervi 128. Aynı şekilde burada hayvan rezervi 20. Burası hayvanda zengin rezervmiş hayvan konusunda 40. Sayılar buna göre değişiyor. Demir üzerinden örnek verelim. Normal demir rezervi 198, zengin demir rezervi 2287. Bu şekilde oyun içindeki kaynaklarınıza oyuna başladığınızda bakıp buna göre bir kurulum yapmanız gerekebilir. Şu bilgiyi de vereyim. Yabani hayvanlara eğer çok yakın kurulursanız hayvanları göç ettiriyorsunuz. Hayvanları tüketmemek için de hayvanların hepsini avlamamanız lazım. Meyvede böyle bir kısıt yok. Meyvenin tek sıkıntısı kış aylarında. Sonbahar ve kış sanırım. Bu 2 ayda toplanmıyorlar. Sadece yazın ve ilkbaharda toplanıyorlar. Yani yılın bir bölümünde toplanmıyorlar. Bunu net söyleyebilirim. Diğer kaynaklar normal. Bunlar için herhangi bir ekstra bilgi yok. Devam ediyorum. Şimdi inşaatı bitirdik. Taş ustası kampı normal. Hatta benim şurada var. Bir taş kaynağım vardı. Bu taş ustasına da yine şeylerinizi atıyorsunuz. Ailelerinizi. Onlar taşı toplayıp size getiriyorlar. Maden ocağı. Maden ocağı da şu an kurduğum var mı? Evet, şurada çalıştırıyorum. Benim zengin rezervim demirmiş mesela. 3000 rezervim var. Buraya maden ocağını kuruyorsunuz ve aileyi atıyorsunuz. O size toplayıp getiriyor demir cevherini. Bu ikisi bu şekilde. Tabii ki maden ocağına aynı zamanda şeye de atıyorsunuz. Kile de atıyorsunuz. Kille, demire, maden ocağı, taşa, taş ustası kampı. Daha sonra lojistik kısmına geliyorum. Oyundaki kritik konulardan bir tanesi. Hatta büyük ihtimalle deminki kaynak konusundan daha kritik bir konu.
Tahıl ambarımız var. Ambar var. Şimdi tahıl ambarından başlayalım. Tahıl ambarı arkadaşlar bizim yiyecekleri depoladığımız alan. Yani burada biz yiyecekleri depoluyoruz. Örneğin de hemen göstereyim. Burada tahıl ambarım var. Gördüğünüz gibi tahıl ambarımda tahıl var, bira var. Ve bu aileler buralarda satış yapıyorlar. Yiyecek tezgahları kuruyorlar. Pazar mantığına da geleceğim. Önce lojistiği bir tamamlayalım. Burada tahıl ambarı kuruyorlar. Tahıl ambarınızı da geliştirebiliyorsunuz bu arada. Bazı binalarda üst kademeye atlama durumu var. Mesela Tomruk kampında yok böyle bir atlama. Fakat tahıl ambarında alanı genişletmek için belli malzemeler karşılığında mesela bakın kereste istiyor, kalas istiyor. Keresteyi bir de kalasa çevirmeniz lazım. Taş toplamanız lazım. Bu üç kaynağı elde ettiğinizde bunu kileri 500'den 2500'e çıkarıyor sınırını. Burada da yine aynı mantık var. Burada isterseniz bu kilerde hangi malların tutulup tutulmayacağını izin verip vermeme ayarlarını yapabiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki burası sadece şu yiyecekleri tutsun, üretim malzemelerini tutmasın. Onun için başka bir tahıl kuracağım diye, ambar kuracağım diye biliyorsunuz. Tahıl ambarı bu şekilde. Ambara geliyorum. Bu da bizim genel depomuz aslında. Bu ambarda da ben büyük ambara yükseltmişim. Normalde bu düz ambar. Bunda aynı mantıkta şu şeyde olduğu gibi, tahıl ambarında olduğu gibi yükseltebiliyorsunuz. Burası da 500'den 2500'e çıkıyordu sanırım, emin değilim. Burada da oyundaki geriye kalan bütün kaynaklarınız depolanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yakacağım da burada, aletlerim, mızraklarım, ürettiğim boyalar, yani üretim malzemeleri, her şey burada tutuluyor oyunda geriye kalan. Kaynak alanı, evet. Bu iki bölge arasında mal transferi yapmanızı sağlıyor. Diyelim ki ben şu an gördüğünüz gibi bu bölge benim başlangıç bölgemde ve yan bölgeye hak iddia edip bu bölgeyi de ele geçirdim. Ele geçirdikten sonra şu an farkındaysanız kurulmadım. Bu bölgeyle arasına bir kaynak alanı kurarak malzeme taşıyabiliyorum katırlarla. Yani önce bu kaynak alanını kuruyorsunuz, sonra katır sipariş ediyorsunuz. Gelen katır da bölgeler arası kaynak taşımacılığı yapıyor. Bağlama kazığı, evet. Oyundaki verimliliği en arttıran konuya geldik. Şimdi bir öküzünüz var. Bütün köyü bu öküz çekip çeviriyor abi. Bütün köyü bu öküz çekip çeviriyor. Şimdi sizin inşaat işlerinizi köylüleriniz yapıyor. Fakat inşaat işi yapabilmeniz için her zaman boşta aile bırakmanız lazım. Eğer ailelerin hepsi doluysa, işlere atanmışsa zaten oyun size uyarı verecektir. Şu an inşaatlar yapılamıyor çünkü boşta aile yok diye. Boş olan aileler Joker gibi düşün. Her işe koşuyorlar. Gidiyorlar öküz alıyorlar, gidip kalas topluyorlar, dönüyorlar, ev inşa ediyorlar, bir daha öküz alıyorlar, başka bir yere gidiyorlar gibi bir mantığı var. O yüzden her zaman en azından 2 ya da 3 tane nüfus durumunuza göre değişir veya o anki inşaat yoğunluğunuza göre değişir. Atanmamış aile bulundurmanız tavsiye ederim. Yoksa inşaat yapamazsınız. Atanmamış aileler geliyorlar. Şu bağlama kazığını, şu an elimde hiç yok. Bağlama kazıklarının hepsini geliştirdim. Bakıyorum. Kuyum var, ahırım var yine. Evet. Bağlama kazığını kuruyorsunuz arkadaşlar. Bağlama kazığın şöyle küçük bir şey, küçük bir yapı. Bunu kurduğunuzda burası boş olarak geliyor. Size oyun başında bir tane dolu veriyor tabii ki. Bir öküzle beraber. Ama siz kendiniz kurarsanız buna öküz almayı unutmayın. Ben uzun bir süre bağlama kazığını koyup öküzsüz beklediğimi hatırlıyorum. Öküz olmadan. Bir sigara yakacağım arkadaşlar müsaadenizle çünkü çok konuştum. Daha sonra şuradan bir kayıt süresine bakalım. 14 dakika olmuş. Çok güzel, çok güzel. 14 dakika güzel bir süre. Size bu rehberi çok hızlı bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Elimden gelen en hızlı şekilde. Vakit kaybetmenizi istemiyorum çünkü boş vaktinizi çalmayacağım. Burada bağlama kazığınız var dedik. Aynen. Bağlama kazığına da bir öküz sipariş ediyorsunuz. Kazığı yaptıktan sonra öküzünüz geliyor. Bütün odun taşıma işlerini, inşaat işlerini bu öküzü kullanarak yapıyorlar. Daha sonra bu öküz sayınız size yetmiyor ve bağlama kazığını küçük ahıra yükseltiyorsunuz. Aynı şu tahıl ambarındaki yükseltme gibi. Bunu küçük ahıra yükseltiyorsunuz. Bu sayede ahır alanınız birden 2'ye çıkıyor. Yani bir bağlama kazığında 2 öküz tutabiliyorsunuz. Bu da tabii ki avantaj. Öküz sayınızı her zaman bol tutmaya çalışın. Zaten pahalı bir kaynak değil. 20 golda sipariş veriliyor. Ve buraya bir aile atamazsanız, mesela diyelim ki elinizde, oyunun sesinde ufak bir kıssam sanki daha iyi olacak gibi. Biraz ses yüksek olabilir. Şöyle bir kısayım, sesim daha net anlaşılsın. Bu küçük ahırlarda aile atamazsanız köylüler, boşta olan köylüler gelip öküzleri alıp kullanıp geri bırakabiliyorlar. Aile atarsanız bu işi aile yapıyor ve verimliliği arttırıyor, öküzlerin kullanım verimliliğini. Hayvanlar dediğiniz zaman hayvanların konumunu, anlık olarak ne yaptığını görebiliyorsunuz. Diğer öküz de bekliyormuş mesela. Bu arada bu yapıların hepsini yolla bağlamayı tabii ki unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hani bu kadar da oyunu gördüğünüzü ya da bildiğinizi varsayarak anlatıyorum.
Yoksa tabii ki bütün binaları, yapıları birbiriyle yolla bağlamanız lazım. Yoksa hareket hızları yavaşlıyor. Evet, lojistik tarafında tamamladık şu anda. Daha sonra konutlara geliyorum. Arkadaşlar büyümek için tımar arazisi. Büyümek için tımar arazisi. Önce gidiyorsunuz, tımar arazilerinizi kuruyorsunuz. Daha sonra memnuniyetinizin %50'nin üzerinde olduğuna, parmağın yukarı baktığına ve yeşil olduğuna emin oluyorsunuz. Parmak yukarı bakıyorsa, yeşilse yeni aile gelecek demektir. Zamanla. Tabii ki bu gelen aileler için de sizin yakacak harcamalarınız, yiyecek harcamalarınız artıyor. O yüzden yiyecek üretimini ve yakacak üretimini arttırmanız lazım. Dikkat etmeniz lazım buradaki süreye. Tımar arazilerini kurarken çok kritik konular var. Tımar arazileri kritik bir konu. Gelelim bir tımar arazisi şuraya kuralım. Diyelim ki tımar arazisi kuruyorum. Tımar arazisi kurarken benden 4 tane nokta koymamı istiyor. Ya diyor ki 4 tane sopa çak bana, ben o alana araziyi kurayım. Evet. Şimdi araziyi ilk tıkladığınız ve ikinci tıkladığınız nokta arasında kalan bölge şunu temsil ediyor arkadaşlar. Şu bölge, gördüğünüz beyaz düz çizgi, köyün binanın baktığı yönü gösteriyor. Yani giriş çıkış kapısı gibi düşünün. Binanın baktığı yönü ne kadar geniş tutup, üçüncüyü de buraya koydum diyelim, dördü de buraya koydum. Şu an ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlar? 5 tane tımar arazisi yapıyor. Peki başka bir şekilde yapalım. Biraz daha uzatalım. Ne fark edecek? Evet, şu an ne yaptı arkadaşlar? Bunu çakarsam bu şekilde, dördüncüyü de koyarsam bana 5 tane ev, 5 tane de evin önünde çalışma alanı oluşturuyor. Çalışma alanları nasıl kullanılıyor? Hemen geliyorum. Siz bir tımar arazisini inşa ettiniz. Çalışma alanı bulunan, şu an gördüğünüz gibi, fark etseniz evlerin üstünde bir bölüm daha var. O bölümde bizim çalışma alanımız. Çalışma alanı kurduysanız diyor ki abi sen tımar arazilerinin seviyeleri var. Birinci seviye, ikinci seviye ve üçüncü seviye tımar arazisinde belli çalışmalar yapabilirsin. Ne çalışması? Sebze ekmek olabilir. Kümes kurmak olabilir. Bunlar yiyecek getirir size. Terzilik olabilir. Terzilik size kıyafet getirir. Bira üretimi için bira üretim şeyi kurabilirsiniz. Yani üretimlerinizin büyük bir çoğunluğunu buradaki çalışma alanlarından yapıyorsunuz. Detayına geleceğim. Peki ben şöyle bir şey istedim. Benim çalışma alanım var. Şimdi burayı biraz daha büyütsem mesela. Pardon, büyüterek yapmayacağım. Şöyle yapacağım. Alanımı küçülttüm. Ama şöyle yamuk bir arazi kuruyorum. Bakın. Şu an çalışma alanlarım en üstte. Hemen altında 3 tane büyük evim var. Normal evler. 2 tane de soldaki ikilinin içinde de 2 tane küçük ev gözüküyor artı yazıp. Bu artı yazan evler şu demek. Buraların nüfusu istendiği takdirde küçük bir, yani normal sıfırdan bir tımar arazisi yapmaktan daha küçük bir ücrete, daha küçük bir malzemeye size artı bir nüfus veriyor. Çünkü her bir tımar arazisi size bir nüfus sağlar. Gelelim. Birinci seviye tımar arazisi şu an bana bir nüfus sağlıyor. Yani bir aile geliyor. Ama ben şunu yapabiliyorum bu tımar arazisine. Oyunu da durduralım. Bu tımar arazisini ben bilerek büyük inşa ettim ve çapraz inşa ettim. Ben buraya gelip yaşam alanını genişlet dersem bu buraya bir aile daha ekleyecek. Yani bir tımar arazisinde 2 aile barındırabileceğim. Fakat bu çalışma alanının verimini düşürüyor arkadaşlar. En azından sebze ve elma ekiminde düşürüyor. Bunu net olarak söyleyebilirim. Diğerlerini bilmiyorum. Terzi vesaire gibi ustalık gerektiren, zanaatkarlık gerektiren kısmı söylemiyorum. Şimdi evet, bir basic işlerimiz var. Tımar arazisini aldınız. Birinci seviye tımar araziniz var. Geldiniz buraya, üretim yapacaksınız. İlk yapacağınız üretim şu olmalı. Bakın, boşta birinci seviye tımar arazim var. Birinci seviyede şu dörtlü açık. Bu açık değil. Bunu isterseniz demin şurada bahsettiğim yetenek ağacından geliştirerek açıyorsunuz. Ufak bir meblağ 15, 25 ve 50 olmak üzere. İsterseniz sebze bahçesi, tavuk kümesi, keçi kulübesi ve elma bahçesi kurabilirsiniz. Elma, tavuk ve sebze size yiyecek olarak dönüyor. Keçi kulübesi post olarak dönüyor. Fakat avcılık durumunuzda bir problem yoksa zaten post getiriniz gayet güzel oluyor. Buna hiç girmedim ben açıkçası. Tabii ki deneyebilirsiniz. Sebzelerle ilgili ve elmalarla ilgili kritik bir konum var. Tavuk kümesinde böyle hiçbir durum yok. Binanızı istediğiniz gibi inşa edebilirsiniz. Fakat gördüğünüz gibi bunlar düz tımar arazileri. Burada büyük bir tımar arazim var. Bakın bu kocaman bir tımar arazisi. Bakın bu kocaman dev gibi bir tımar arazisi. Neden bu kadar büyük? Çünkü sebze ekiyoruz arkadaşlar. Bakın ekim alanlarına ne kadar büyük. Köyü beslesin istiyorsanız büyük bir tımar arazisi kurup dev gibi bir çalışma alanı yapabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Hemen bir tane denemeyle gösterelim. Geldim. Binanın girişini küçük tutarsanız bu arada tek ev yapar en küçük versiyonda. Bakın ama şöyle genişlettiğinizde ev sayısı artmaya başlıyor. Bakın. Şu an bir eve düşürebildim.
Peki ben böyle yapmak istemiyorum. Ben kocaman bir arazi kullanmak istiyorum. Pardon. Şu alanın tamamını kullanacağım. Geliyorum, iyice de büyütüyorum. Çünkü büyük bir arkaya sebze tarlası kurmak istiyorum. Ya da elma bahçesi. Bakın şurası da elma bahçesi. Hatta bırakayım şunu şöyle göstereyim. Burası da elma üretiyor. Bunlar da elma ağaçları. Büyüyorlar. Geldim tekrar tımar arazisine. Kocaman bir arazi çizdim. En yukarıya kadar uzattım. Bu ucu da şöyle açtım. Fark etseniz çok fazla ev var. Hiç takmayın. Çalışma alanları da çok büyük hepsinin. Tıklayın. Son inşaat kurulumunuzu şuraya yapın. Sonra şuradan içerideki ev sayısını arttırıp azaltabiliyorsunuz. Düşürüyorsunuz ve şu an tek bir ev alanı ve kocaman bir tarlanız var. Bunu bu şekilde kuruyorsunuz. Daha sonra aynı şurada yaptığım gibi mesela şuradan örnek verelim. Gelip buradan havucu bir seçiyorsunuz abi. Size dev gibi bir tarla yapıyor ve bu da size çok fazla sebze getiriyor. Deposunda şu an yoktur büyük ihtimalle de. Bayağı bir sebze getiriyor. O yüzden isterseniz bunu bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sebze üretimi oyunda kritik ve ücretsiz, yani ücreti düşük, maliyeti düşük üretimlerden biri. Tamamdır. Daha sonra burada kuyumuz var. Evet, şimdi de gelelim yeraltı kaynaklarına. Daha doğrusu kaynakların durumlarına, verimlilik durumlarına. Şimdi bu arazide benim şu inşaat menüsünü C ile açıyorsunuz. C ile açtığınız zaman yan tarafta göstergeler çıkıyor. Yeraltı su kaynakları var. Bu su kaynaklarının üzerine bir tane kuyu koyuyorsunuz abi. Kuyuyu da yola bağlıyorsunuz. Bütün tımar arazileri sulanmış oluyor. Yani su ihtiyacı giderilmiş oluyor. Gernik verimliliği, keten verimliliği, arpa, çavdar verimliliği. Buradaki kaynaklar da diğerleri geliştirme aşamasında. Burada gördüğünüz verimlilikler de sizin tarlalarınıza ekim yaptığınızda, bakın burada büyük bir tarlam var ve çavdar ekiyorum. Hemen tekrar menüye geldim. Çavdar verimliliği dedim. Bakın en verimli çavdar arazisine çavdar ektim. Buraya ekim yapmanızı sağlıyor. Yani ekim yapacağınız alanları belirliyorsunuz. Mesela benim böyle yeşil bir alanım olmasaydı ben tarlaya hiç girmeyecektim. Tarla kısmına da geleceğiz. Evet, dönüyorum tekrar kuyuya. Kuyuya da geldiniz. Ben bir tane kuyu kurdum. Hala benim bütün arazilerime yetiyor. Tımar'a geri döneceğim. Tımar'la ilgili bahsedeceğim birkaç konu daha var. Birinci seviye tımar arazilerinde hiçbir ekstra kaynak, ekstra getiri yok. Sadece gördüğünüz gibi böyle geliştirmeleri kullanabiliyorsunuz. Peki ben tımar arazimi ikinci seviyeye yükseltmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Tımar arazisi birinci seviye. Şu an yükseltebiliyor muyum? Bakıyorum. Yükseltemiyorum. Ama aile sayısını arttırabiliyorum. Bakın bu o demin bahsettiğim özellik. Şimdi geldim buraya. Şunu da kapatalım şu menüyü. Gereksinimler var. Arkadaşlar tımar arazinizi bir üst seviyeye taşımak için gereksinimleri karşılamanız gerekiyor. Bakalım gereksinimler neymiş? Su erişimi var mıymış? Bu bölgede inşa edilen bir kuyu var. İnanç seviyesi en az bir ahşap kilise var mı? Var arkadaşlar. Ahşap kilisemiz nerede? Burada. Tabii bunu taş kiliseye yükselttim ben. Eski hali ahşap kiliseydi. Bu ikiliyi taşı tamamladığınız zaman ilk bölüm okey. İkinci bölüme geçiyorum. İkinci bölümde pazar yeriyle alakalı. Pazar yerinde topladığınız bütün mallar satılır. Aslında satılmaz, yani size bir getirisi olmaz. Halka dağıtılır gibi düşünün. Örnek veriyorum. Büyük ambar. 4 kişi çalışıyor, 4 aile. Bakın bir de şurada bir aile çalışıyor. Bak şu farka bakar mısınız iki aile arasında? Nedir bu fark? Bu aile bir pazar tezgahına sahip. Yani burada aldığı malları, keresteleri buraya götürüyor demek. Aynı mantıkta büyük ambar, bakın bütün ailelerin pazar yeri var. Hepsi bu aşağıda gördüğünüz malları burada satışa çıkarıyor. Tabi askeri ürünler hariç. Demir cevherini satabilir. Ayakkabıyı satabilir. Satmıyor tabii ki de. Kalasları, yakacak odunları kurabilir. Hatta gelin pazara biraz detaylı bakalım. Pazar yerinde herhangi bir maliyeti yok. İstediğiniz büyüklükte şöyle 4 nokta belirleyip pazar yeri kurabiliyorsunuz. Artı noktalarda pazar yerlerinin kurulabildiği yerleri gösteriyor. Geldik pazar yerimize. Benim şehrin merkezinde pazar yerlerini merkeze kurmanızı tavsiye ederim. Özellikle tımar arazilerini etrafına kuracaksanız. Çünkü bakın benim şu an pazar yerinde bir sürü malım var. Ama bu tımar arazisinin ikinci seviyeyi yükseltemiyorum. Çünkü buradaki arzım yeterli değil. Yani üretimim yeterli değil. Üretimim yeterli olsaydı da şundan yetmeyebilirdi. Çok uzakta kalırdı. Mesela ben bir tımar arazisini şuraya koysam malların buradan buraya gelmesi çok uzun süreceği, hatta neredeyse mümkün olmayacağı için e, o tımar arazisini yükseltemezdim. Tımar arazilerini pazarın etrafına kurmaya çalışın. Bakın yiyecek tezgahımız var. Burada bu yiyecekler satılıyor. Bakalım ne var başka? Giyecek tezgahı. Giyecek tezgahında mesela keten kumaş satılıyormuş. Yakacak odun tezgahı. Şimdi geliyorum tımar arazisine tekrar. Tımar arazisi ne istiyor? Yakacak tezgahı istiyor.
Bir tane yakacak tezgahı. Bir tane değil, bir adet değil yani. Onlara erişimi olan yakacak tezgahı. Sizin çok fazla e, tımar araziniz vardır. Ama yakacakta az satıcınız vardır. Yakacaktaki satıcılar hem depodakiler, şu depodakiler satış yapıyor, hem de oduncu kulübesi. Hani burası yakacak odun üretiyordu. Bakın buradakiler de aynı şekilde odunu satıyor. O yüzden buradaki satış yapan aile sayınız az olursa buraya tabii ki ürün yetmeyecektir. Aynı mantıkta yiyecekler, fakat burada iki tane yiyecek istiyor. Burada da giyecek tezgahını istiyor. Bu şartları sağladığınız takdirde tımar araziniz ikinci seviye oluyor. İkinci seviye olunca size ne getiriyor? Aile başına her ay... Evet, pardon arkadaşlar, ufak bir kesinti oldu. Tımar arazinizi ikinci seviyeye yükselttiniz gereksinimlerim hepsini karşılayarak. İkinci seviyeye yükselttiğinizde tımar arazinizdeki aile başına her ay bir bölgesel zenginlik kazanıyorsunuz. Zaten şurada da yazıyor, hemen bakalım. Evet, her ay aile başına bir bölgesel zenginlik sağlar. Yani şu an benim 40 ailem varsa her ay 40 gold bana getirisi oluyor bu ailenin. Bana değil de halka getirisi oluyor diyelim. Benim çünkü kendi özel hazinem var. Ona da geleceğim. Evet, tımar arazinin ikinci seviye yaptıktan sonra üçüncü seviyeyi yükseltmek için ne yapıyor? Bu sefer her aile 2 bölgesel zenginlik sağlıyor. Bunu da yapmak için han istiyor. Han'da düzenli olarak bira tedariği istiyor. Benim şu an hanım var mı? Var. Hanımda anlık olarak bira tedariğim varsa bakalım. Gördüğünüz gibi bu tikli, yani var diyor. Bunu istiyor. İnanç seviyesinde de kiliseyi diyor. Sen bu ahşap kilise yaptın diyor ama ben diyor taş kilise istiyorum. Bunu taş kiliseye yükseltirseniz bu madde de tamamlanıyor. Daha sonra yakacak tezgahı aynı şekilde duruyor. Yiyecekte en az 3 çeşit yiyecek istiyor. En az 2 çeşit de giyecek istiyor. Bu pazar şartlarında sağladığınız zaman artık bu araziyi 3'e yükseltebiliyorsunuz. Tabii ki yanında para ve malzeme de istiyor. 3. seviyede yükselttiğiniz dediğim gibi ekstra bir bonus oluyor. Ben henüz 3. seviyeyi hiç yükseltmedim. Hiç o kadar ilerlemedim oyunda. Ama aynı mantık. Yani mantık benzer. Hiçbir şey değişmiyor. Gereksinimleri sağla, parayı sağla ve üste çık. Bu kadar. Evet, tımar arazileri bu şekilde. Şimdi neye anlatalım? Evet, inşaattan devam edelim. Pazar yerinde anlattık. Burada yakacak odun arabası, yiyecek arabası var. Bu şurada aldığınız buff'la alakalı. Şu buff'la alakalı. Çok önemli, kritik bir konu değil, o yüzden anlatmayacağım. Kendiniz okuyup bakabilirsiniz. Zaten basit bir mantığı var. Evet, inşaattan devam ediyorum. Han dedik. Han halkın memnuniyet seviyesini yukarı çıkarır. Bakın fark etseniz %54 oldu. Oyun ufak ufak ilerliyormuş, ben fark etmedim. %54'e yükseldi. Han bu seviyeyi yükseltir bira ürettiği sürece. Kilise bu seviyeyi yükseltir. Memnuniyet yukarıda kalır. Memnuniyet şu an yukarıda olduğu için şu an bana aile katılabilir. Yerim de var. Burası da ceset çukuru. Ceset çukuru arkadaşlar. Köyünüzde uzak bir bölgeye kurmanız gereken, halkın memnuniyet seviyesini düşürmemesi için bir yer. Buraya da bir aile atarsanız savaşlarda bölgenizde bulunan cesetleri toplayıp bu ceset çukuruna gömüyorlar. Ve bu sayede halkın memnuniyetsizliği azalmıyor. Çünkü köyün ortasında ceset olsun ister misiniz? İstemezsiniz. Mantık bu. Bu kısımda tamamladık. Tarım. Evet. Tarımda Mera'ya hiç girmeyeceğim arkadaşlar. Mera kısmına hiç yüklenmedim. Mera kısmında mantığı basit. Koyun çiftliği kuruyorsunuz. İçeri koyun satın alıyorsunuz. Buraya da mera kuruyorsunuz. Mera'da koyunlar duruyor. Koyun çiftliğinde aileler duruyor. Aileler gidiyor. Otlayan şeyleri koyunlardan yün topluyorlar. Yünü de alıp işleyip kullanıyorsunuz şey yapımında. Kıyafet yapımında ve benzeri şeylerin yapımında. Çiftlik evi. Bu arada bunu demişken aklıma kritik bir şey daha geldi. Hemen geliyorum. Ya da menüyü bitireyim sonra anlatayım orayı ya. O daha mantıklı olur. Çiftlik evi. Arkadaşlar çiftlik evi mantığı basit. Çiftlik evini kuruyorsunuz. Buraya aileleri atıyorsunuz. Gidiyorlar ve tarlada çalışıyorlar. Asıl burada kritik olan konu tarla. Tabi buradaki çiftlik evinde şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Şu gördüğünüz ağır saban geliştirmesini açarsanız çiftlik evine bir geliştirme yapıp öküz alanı kurabiliyorsunuz. Şuradan bakalım hatta. Ne diyor? Tarla sürme istasyonu. Aynen, çiftlik evinde öküz. Bu abi çiftlik evinde öküz kullanılmasını sağlıyor. İstersen sen buraya gelip gelişmişte kalıcı hayvan ataması yaparak öküzlerinden bir tanesini buraya bağlayıp tarlanın sürülme hızını, şansıma bak, tarlanın sürülme hızını arttırabiliyorsun. Mantık tamamıyla bu abi. Tarlada da bir verim döngüsü var. Tarlanızı mesela ilk kurduğunuz 3 yılda Nadas'ta gözükür. Mahsul döngüsünü açarsanız şöyle, bu arada bozuluyor galiba Early Access'te olduğu için, bunu elle ayarlamak lazım. Şu an bakın ben çavdar ekiyorum. Neler ekebilirim? Bu dörtlüyü ekebilirim. Verimlerine dikkat edin fakat. Verim durumu önemli. Çavdar ekiyorum. Bir sonraki yıl çavdar ekmeye devam edersem verim düşecek. Bir sonraki yıl nadasa bırakıp, yani toprağı boşa bırakıp
toprağın tekrar verimli hale gelmesini sağlıyorum. 3. yılda da diyorum ki çavdar üretmeye devam et. Bu döngüyü kurduğunuz sürece döngü sürekli bir yıl tarlayı boş bırakır, bir yıl çavdar, bir yıl boş, bir yıl çavdar yapar. Şu 4 aşama tamamlandığında bakın tarla sürme. Bak tarla sürme %99'muş. Tarlanın neredeyse tamamını sürmüş zaten. Daha sonra tarla ekmeye geçecekler. Daha sonra mahsul büyümesi, daha sonra da hasat. Hasatlar da size ne olarak dönüyor? Tahıl ambarına gidelim. Tahıl olarak dönüyor. Tahıl da hem yiyecek olarak hem de işleyip un yaparak satabiliyorsunuz. Evet, un nerede? Yel değirmeni. Tahılı una dönüştürür. Tahıl una dönüşüyor. Buraya da tabii ki bir aile atıyorsunuz. Dönüştürdüğünüz unu da ekmeğe çevirebiliyorsunuz. Bu da ortak fırında. Buraya da yine aile atıyorsunuz. Mantık tamamıyla budur arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar. Ufak bir araya giriyorum rehberin ortasında. Ben videoyu biraz kısa tutabileceğimi düşündüm. Yani en azından 20-30 dakikada belki 40 dakikada anlatabileceğimi düşündüm. Fakat süre biraz uzadı. Ondan dolayı sizi de sıkmamak adına videoyu parçalara bölmeye karar verdim. Araya da bu sahneyi sokacağım. Şimdi ne yapıyorsunuz? Hemen söylüyorum. Videoyu durduruyorsunuz, beğeniyorsunuz, abone oluyorsunuz, yorumunuzu yapıyorsunuz. Sonra bir sonraki bölüme geçiyorsunuz ve o bölümde bütün işi bitiriyoruz arkadaşlar. Kendinize dikkat edin.